Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 5 dakikalık periyotta bir scalping işlem göstermeye çalışacağım. Çok bilindik bir işlemdir bu. Belki daha önce farklı yerlerde de görmüştürsünüz. Hareketli ortalamalar üzerine kurulu olacak. Tabi bu anlattığım stratejide neleri dikkat etmeniz gerekiyor? Neleri bir al koşulu olarak görmeniz gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bu anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamen bir eğitim amaçlıdır. Bunlara göre işlem açmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi karşımda 5 dakikalık bir grafik açık. 5 dakikalık bir grafikte işlem yapacağız. Ve ben burada zaten indikatörlerimi açtım. Bunlar nelerdir? EMA 10. Şöyle göstereyim. EMA 10 kullanıyorum. Bir de EMA 50. Şu şekilde. EMA 50 kullanıyorum. Yani 2 tane hareketli ortalama kullanacağız. Bir de Bollinger Bandı kullanacağız. Bollinger Bandı'nın uzunluğu 30 olacak. Yani uzunluk kısmını 30 yapacağız. Sapması manuel olarak 2 geliyor zaten. Kendi ayarlarıyla 2 kalacak. Bunu takviye olarak kullanacağız arkadaşlar. Bizim stratejimiz tamamen şu anda 2 tane hareketli ortalamanın kesişmesine dayalı olacak. Yani 50 günlük ve 10 günlük hareketli ortalamayı kesiştireceğiz. 50 günlük ve 10 günlük hareketli ortalamayı 4 saatte ve günlük periyotlarda da kullanabilirsiniz. Trend yönünü belirlemek için. Zaten biz EMA'ları trend yönünü belirlemek için kullanırız. Yani normal bir hareketli ortalama MA kullanmanıza gerek yok. MA sizi çok yanıltır. Detaylı bir şekilde teknik analiz yapamazsınız. Şimdi izniniz olursa eğitim videomuza geçiyorum. İlk önce 10 günlük hareketli ortalamam ve 50 günlük hareketli ortalamamı açıyorum. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz olan 10 günlük hareketli ortalama, hardal sarısı renginde olan ise 50 günlük hareketli ortalama. Hareketli ortalamalardaki kural neydi? Küçük olan hareketli ortalama, büyük olan hareketli ortalamayı yukarıya yönlü kestiğinde bir trend beklenir. Yani yükselen bir trendin geleceğini bekleriz. Zaten 50 günlük hareketli ortalama ile 10 günlük hareketli ortalamayı çok kullanır finans piyasasında olan insanlar. Belki birçoğunuz biliyordursunuz. Ama genelde 4 saat ve 1 günlük periyotlarda kullanılır. Ben size 5 dakikalık periyotta nasıl kullanılır bunu göstermeye çalışacağım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradan başlayalım ve geriye doğru gidelim. 10 günlük hareketli ortalama yukarıya yönlü kestiği zaman bir trend başlangıcı oluyor. Ve bize bir al koşulu oluşturuyor. Nasıl bir al koşulu oluşturuyor? Hareketli ortalama fiyatı, yani küçük olan hareketli ortalama 10 günlük hareketli ortalama fiyatı takip ettiği sürece problem yok. Al koşulunda devam edebiliyoruz. Ne zaman ki hareketli ortalamanın altında bir kapanış yaptığı zaman, yani şöyle gördüğünüz gibi biraz daha büyüteyim. Şu şekilde bir kapanış yaptığı zaman biz stop oluruz. Burada 50 günlük hareketli ortalama ile bizim bir işimiz yok. Onu size söyleyeyim. Sadece biz bunu kesiştiriyoruz. Bizim buradaki ana işimiz 10 günlük hareketli ortalama. 10 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesinden kaynaklanıyor. Ve gördüğünüz gibi burada kesiyor ve gidiyor bizi burada bir stop ettiriyor. Tekrardan üzerine atıyor ve tekrardan devam ediyor. Yine tekrardan üzerine atıyor ve tekrardan devam ediyor arkadaşlar. Şimdi eğer mantığınız şu olursa 10 günlük hareketli ortalama 50 günlük kare yönlü kestiğinde ve fiyat 10 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yaptığında stop olup tekrardan üzerinde bir kapanış yaptığında al koşulu oluşturarak yani işleme girerseniz karlı işlemler görebilirsiniz. Ki şurada da gördüğünüz gibi mesela burada da bir karsız işlem var. Şimdi şuradaki arayı hesapladığımız zaman arkadaşlar hemen şuradan bir ara hesaplayalım. Burada bir kapanış yapıyor ve burada bir kesişim geliyor. Hareketli ortalama tam şurada bir altında kapanış yapıyor arkadaşlar. %1 şeklinde bir kar bırakıyor bize. Gördüğünüz gibi %1 bir kar var 5 dakikalık bir grafikte. Ama ben her zaman söylerim, ben bir mumda yeşil gördüğüm zaman işlemden çıkarım. Şimdi biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman şurada da mesela çok iyi bir al koşulu oluşturuyor bize. Burada bir kapanış yapıyor. Burada kesiyor. Kestiğim mum burası. Burada bir kapanış yapıyor. Ve buraya kadar bize şu mumda stop olduğumuzu varsayarsak %2,5 şeklinde bize bir kar oranı bırakıyor. Bu 5 dakikalık bir
grafiktir arkadaşlar. Yani tekrardan işleme dahil olursunuz. Girersiniz, karınız daha da yüksek olur. Mesela burada stop olduk dedik. Buradaki karı aldık. Tekrardan üzerinde bir kapanış geliyor. Tekrardan buraya kadar elimizdeki pariteyi taşıyabiliyoruz. Zaten hareketli ortalamalar arkadaşlar finans piyasasında trend belirlediği için borsada, kriptoda, hisse senedinde her yerde bunu kullanabilirsiniz. Biraz daha geriye gidiyorum. Mesela buralarda altında, buralarda işleme girmemizin bir anlamı yok. Şimdi Bollinger Bandını niye kullanacağız onu size söyleyeceğim az sonra. Burada bir kapanış yapıyor. Burada çok güzel bir kar veriyor. Hani ben şöyle kullanıyorum genelde. Bu mumda girdiğimi varsayalım. Burada tek bir yeşil mum gördüğümde yani 0.30, 0.35, 0.40 artık kaç gelirse o karı alıp çıkıyorum. İşlemi devam ettirmiyorum. Çünkü bu bir scalping işlemdir. Kar al çık. Aynı şekilde değdiği anda da stop oluyorum. Çünkü bizim fırsatımız bitmiyor. Milyonlarca kripto para var. Ve milyonlarca da karşımıza fırsat çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi zaten kesişimlerdeki kar oranlarını da görüyorsunuz. Şimdi Bollinger Bandını niye kullanacağız onu size söyleyeyim. Buradan Bollinger Bandımı açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve açtım. Şimdi Bollinger Bandının orta bandını ben kırmızı yaptım. Renkler birbirine girmesin diye. Bunu belirtmek istedim. Şimdi ilk önce kapatayım. Şimdi fiyat buradan dönmüş. Destek direnç çizmiyoruz zaten. Sadece hareketli ortalamaları kullanıyoruz. Fiyat buradan dönmüş. Fiyat buradan niye dönmüş? Ne yapıyoruz? Bollinger Bandımızı açıyoruz ve Bollinger Bandının zaten üst tarafına temas ettiğini görüyorum. Aslında ben buraya fiyat değmeden de kendimi stop ettirebilirim. Bollinger Bandının üst tarafına bir temas ediyor ve altına tekrardan sarkıyor. Yani fiyat buradan dönüyor. Peki oyuna tekrardan yani şu şekilde arkadaşlar. Fiyat tekrardan buraya geliyor. Buradan bir fake atıyor ya şuraya görüyorsunuz. Sonra fiyat Bollinger Bandına tekrardan geri geliyor ve kırmızı ana hatında yani middle dediğimiz Bollinger Bandının ana hatından bir destek alıyor şurada ve tekrardan orada bir yeşil mum yakıyor. Yani aslında Bollinger Bandı bize yön gösteriyor. Hani fiyatın buradan olası dönme ihtimali var. Bunu bizlere gösteriyor. Mesela örnek veriyorum. Fiyat buraları kıramamış. İğne atmış. Şurada da gördüğünüz gibi. İğne atmış ve kıramamış. Hep hareketli ortalamanın altında kalmış. Bollinger bandımızı açtığımız zaman gördüğünüz gibi Bollinger bandının orta bandı yani middle'a deyip oradan tekrardan tepki alıyor. Orayı kıramıyor aşağıya sarkıyor. Yani burada şunu düşünebiliriz. Bu mum yeşil aktif bir mum ve o anda yeşil yaktı ve sen diyorsun ki hani bunun üstüne kapatırsa ben işleme girerim dersin ama Bollinger bandını açtığın zaman Bollinger bandının altında ve üstünü kıramadığını gördüğün zaman oradaki fake sinyallerden kaçabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde şu bölgeye bakalım. Bakın tekrardan hareketli ortamın üstünden burada bir mum atıyor ve yukarıya gidiyor ve Bollinger bandından destek alıyor. Şurada tam. Oradan tekrardan yukarıya gidiyor. Yönüne devam ediyor arkadaşlar. Yani Bollinger bandını biz kendimize yön tayini olarak belirleyebiliriz. Önemli olan nokta bu. Yani aslında bir takviye edicidir. Bollinger bandı bizim için. Fiyatların nereye takıldığını görebilmemiz için, fiyatın nereden olası dönüşünü yakalayabilmemiz için gerekli. Zaten 50 EMA ile 10 EMA bize trendin yönünü belirliyor. Hani şöyle bir şey yapsanız, kesti, şurada kestiğini varsayıyorum, işleme girdiniz, aşağı tekrar kesti, burada çıksanız %1,5, %2, %1,70 civarında bir kar alırken ama Bollinger bandı ile bunu destekleyerek ilerlerseniz şuraya kadar %3,5'lara kadar kar alabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan trendi takip edebilmek ve olabildiği kadar işlemlerden hızlı bir şekilde çıkmayı sağlayabilmek arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi buralarda hareketli ortalamanın üstüne atıyor ve tekrardan trend devam ediyor. Mesela burada atıyor, altına sarkıyor. Tekrardan hareketli ortalamanın üstüne çıkıyor. Tekrardan devam ediyor. Biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman yani hareketli ortalamaların mantığı bize trend belirlemektir. Bize trendin yönünü belirlememize yardımcı olur. Ve biz de o trendin yönüne doğru da işlem açarız. Faydası bizlere budur arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman yine aynı şekilde burada bir kesişim oluyor. Fiyat tam burada kesişiyor.
şu mumda. Bollinger Band'ı kullanırsak biz işleme burada girebiliyoruz. Yani şurada girmektense, bakın, şu mumda girmektense Bollinger Band'ın orta desteğinde middle'da bir mum kapanışı yapıyor ve buradan işleme girebiliriz. Yani aslında bizim yönümüzü tayin ediyor. Ve kesti. Bollinger Band'dan destek alarak da ilk direncimizi de buraya koyabiliriz. Zaten Bollinger Band'ı volatilite ölçtüğü için bize piyasanın hareketi hakkında bilgi veriyor. Yani piyasa yatay mı, yükselen bir piyasa mı, düşen bir piyasa mı, onun hakkında bilgi veriyor. Zaten EMA 10, EMA 50 yukarı yönlü kestiğinde bilin ki piyasa yükselecek. Çünkü yükselen bir trend oluşturacak piyasada. 5 dakikalık bir grafik olduğu için de zaten hani 200'e yakın kripto para olduğunu varsayalım işlem yapacağımız. Buralarda her birini yani bir saatimizi ayırıp kontrol ederek birçok fırsatı da yakalayabiliriz. Yine aynı şekilde burada kesiyor ve yukarıya yönlü fiyatın çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarımı anlamıştırsınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Bunlara bakarak işlem açmayın. Kendiniz backtest yapın. Kendiniz kontrol ederek işlemlere girmeye çalışın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar. Görüşürüz.